Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu güzel kazağın yapımını anlatmaya çalışacağım. Kazak için kullandığım ip son günlerde popüler olan bir ip. Bakın 100 gramı da 155 metre olan yumuşacık, dokusu gerçekten çok güzel bir ip. Örmek çok keyifliydi. Ben de ilk defa kullandım bu ipi ve ilk çalışmamdı bu. Kullanım sırasındaki performansını da zaman içerisinde kullandıkça paylaşmaya çalışırım. Şiş numarası olarak bakın ipin üzerinde verilen numaralar 5-7 numara tavsiye edilmiş. Ben 6 numarayla ördüm. Hem lastiklerini hem de gövdesini 6 numara şişle ördüm. Siz de elinizin sıkılığına göre 5 ile 7 numara arasındaki şiş numaralarını tercih edebilirsiniz. Kazağın ölçülerinden de bahsedeyim. Kazağın beden genişliği 45 cm, beden boyu da omuzdan etek ucuna kadar 48-49 cm civarında oldu. Şimdi ben başlarken beden genişliğini 47 cm hedeflemiştim. Ama dediğim gibi bu ipi ilk defa kullandım. Henüz bir tecrübem yoktu. Kalın iplerde hata oranı da biraz daha fazla oluyor. Dolayısıyla yaklaşık 45 cm bir genişlik elde ettim. Tekrar örecek olsam bu tavsiyemi de paylaşmak isterim. 74 ilmekle başlamıştım ben bu kazağa. 74 ilmek yerine 80 ya da 82 ilmek örmeyi tercih ederdim. Kazağın bedeni yaklaşık olarak small beden oldu. Bu beden için kullandığım ip sayısı 5 yumaktan bakın bu kadar ip arttı. Yaklaşık 4,5 yumak yani 450 gram kadar ip kullanmış oldum. Ama dediğim gibi bunun hem bedeni küçük hem de boyu biraz daha kısa tuttum ben. Çok uzun istemediğim için. Eğer daha büyük beden yapmak isterseniz boyunu daha uzun tutarsanız 5 yumak yetmeyecektir. 6. ve 7. yumaklara da ihtiyacınız olacaktır. Kazağı etek ucundan başlamak üzere ön ve arkayı iki parça şeklinde ördüm. Kolları bu kol kısmından ilmek çıkararak aşağıya doğru ördüm her iki kolu da. En son dikişlerini, yan dikişlerini yaptıktan sonra ve omuz dikişlerini yakayı ilmek çıkararak ördüm ve kazağı tamamlamış oldum. Lastiklerde 2 düz 2 ters lastik yaptım. Gövdede ise düz örgü ördüm. Zaten ipin dokusu o kadar güzel ki herhangi bir örneğe gerek yok. Düz örgüde bile gerçekten çok güzel bir görüntü sağlamış oldum. Evet, kısaca böyle özet geçtikten sonra dilerseniz kazağın yapımına birlikte başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. Kullanacağım ip son günlerin en popüler iplerinden bir tanesi. Bu ipi kullanarak proje yapmam konusunda çok fazla istek geliyordu. Ben de çok basit bir kazakla herkesin yapabilmesi için bu ipi kullanarak bir çalışma yapmaya karar verdim. İpin özelliği bakın 100 gramı 155 metre olan bir ip. Tüylü, yumuşacık, dokusu çok güzel bir ip. Tavsiye edilen şiş numaraları 5-7 numara. Ben 6 numara şişle öreceğim. Şimdi her zaman olduğu gibi projemize yine ilmek sayısını hesaplayarak başlayacağız. Bunun için yine hep belirtiyorum. İplerin üzerinde verilen bir değer var. Onu kullanabiliyoruz. Bakın şöyle bir karede gösteriliyor. Bu 10 santimetre 10 santimetre bir kare bu. Bu kareyi elde edebilmemiz için örgüde kaç tane ilmek ve kaç sıra örmeliyiz? Bu bilgi paylaşılır. Bu ip için bakın 16 tane ilmek ve 30 sıra şeklinde verilmiş bu bilgi. Dolayısıyla biz 16 ilmek ördüğümüzde 10 santimetre genişliğinde bir örgü parçası elde etmiş oluyoruz. Ben ilk defa kullanacağım için bu ipi yine de bir deneme örgüsü ördüm. Küçük bir parça aynı iple. Ve bu örgünün üzerinde 10 santimetreyi işaretleyerek cetvelle ya da mezroyla kaç tane ilmek olduğunu buldum. Benim de bulduğum değer üzerinde verilen değerle aynı değer oldu. Yani 16 ilmek. Dolayısıyla bu bilgiyi kullanarak hesaplarıma başlayacağım şimdi. Yapmak istediğim kazak small ya da medium beden bir kazak olacak. Genişliğini de ben yaklaşık bakın beden genişliğini 47 santimetre 47-48 santimetre olarak tercih ediyorum. Şimdi bu iki bilgiyi kullanarak yani 1 santimetrede kaç ilmek var bilgisi
Ben şöyle orada verilen bu 16 ilmeği 1 santimetreye uyarladım. Dolayısıyla 10 santimetrede 16 ilmekse 1 santimetrede 1,6 ilmek oldu. İşte bu ilmek sayısı bilgisini ve beden genişliğini bilgisini kullanarak biz ilmek sayımızı hesaplayabiliriz. 1 santimetre için 1,6 ilmek gerekiyorsa bizim beden genişliğimiz benim tercih ettiğim 47 santimetre. Bunun için kaç ilmek gerekir? Bu iki sayıyı çarpıyorum. Buradan yaklaşık 75,2 gibi bir ilmek buluyorum. İlmek sayısı. Bunu da yuvarlayarak 74 ilmek olarak alacağım ben. Siz de kendi yapmak istediğiniz beden genişliğine karar verin. Buna göre bu 1 santimetre için kullanacağınız farklı bir ip de olabilir. O ipe dair bu bilgiyi de bulup bu ikisini çarparak ilmek sayınızı, başlangıç ilmek sayınızı hesaplayabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla başlangıç ilmek sayım 74 ilmek. Dolayısıyla şöyle yazıyorum bu ilmek sayımı. 74 ilmekle örgüye başlayacağım. Etekten başlayacağız. Dediğim gibi kullanacağım şiş numaram 6 numara. Misinalı şiş tercih ediyorum ben. Düz şişle de örebilirsiniz. İpimden oldukça dokulu bir ip olduğu için biraz miktar olarak da fazla bırakarak ilmek almaya başlıyorum. 74 tane ilmek alıyorum. Evet, 74 tane ilmeğim hazır. Örgüye başlıyorum lastikle. 2 düz 2 ters lastik yapacağım. İlk ilmek kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tane düz örerek başlıyorum. İki düz ördükten sonra ardından 2 ters örüyorum. Tekrar 2 düz 2 ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geliyorum. Son olarak 2 ters ördüm. Ve kenar ilmeğim kaldı kenarda. Onu da ters öreceğim. Kenar ilmeklerini hep ters örüyoruz sıra sonundaki. Sıra başındakileri de örmeden alıyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Bakın sıra başındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 2 tane düz ilmek var önümde. Şimdi şunu da belirteyim. Bu tüylü bir ip olduğu için ilmekleri düz mü ters mi anlamakta özellikle ilk sıralarda zorluk çekebilirsiniz. O nedenle dikkatli olmalıyız. İlk başlarda çok net belli olmuyor ilmeklerin ne oldu. Şimdi düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters örerek lastiği örmeye devam edeceğim. İstediğim uzunluğa kadar öreceğim. Sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, lastiği ördüm. Ben biraz uzun tutmak istedim boyunu. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben ördüğüm uzunluğu söyleyeyim. Yaklaşık olarak 9 santimetre. Bunu da çizimimde belirttim. Lastik kısmını 9 santimetre olarak ördüm. Şimdi bundan sonra düz örgüye geçiyorum. Gövde kısmı düz örgü olacak. Aynı şişle devam edeceğim ben. Aynı numarayla. Bakın dokusu gerçekten güzel bir ip. Çok hoş duruyor. Şimdi artık lastik bitti. Bundan sonra düz örgüyle devam edeceğim. Yani örgünün ön yüzünde bütün ilmeklerim düz. Sadece sıra sonundaki tek kenar ilmeğim ters. Arka sırada bütün ilmekler ters. Son ilmek de dahil olmak üzere şeklinde düz örgüyle devam edeceğiz örgümüze. Burada başka bir detay yok. Dümdüz bir şekilde kol evine dek öreceğim. O noktada tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, düz örerek devam ettim ve istediğim uzunluğa ulaştım. Şimdi bu uzunluğu paylaşayım sizinle. Toplam 28 santimetre. Bunun yaklaşık 9 santimetresi lastikti. Lastikten sonra bu durumda bakın 19 santimetre olmuş oldu. Şimdi şunu paylaşayım. Bu uzunluk benim tercih ettiğim bir uzunluk. Ben kısa bir kazak düşünüyorum.
Dolayısıyla eğer standart ölçüde bir kazak yapmak istiyorsanız bu uzunluk size az gelebilir. Lütfen kendi yapmak istediğiniz uzunluğu ya üzerinizden ya da uygun bir kazağınızdan ölçün. Kaç santim kol evine kadar olması gerektiğini, ona göre bu örün bu uzunluğu. Dediğim gibi bu benim tercih ettiğim biraz kısa bir kazak olacak. O nedenle biraz kısa tuttum. Şimdi bu uzunluğu burada not aldık. Lastikten sonra 19 santimetre olarak. Şimdi bu noktada kol evi kesimini yapacağım. Aslında kesim dediysem çok ufak 2'şer ilmek keseceğim her iki taraftan. Sadece bu kol evinin nereden başladığını kolu örerken başlamamız gereken noktayı da daha rahat belirleyebilmek için minik bir kesme yapmış olacağım. Şimdi onu göstereceğim size. Bu arada bu kenar ilmeklerinden bakın ölçtük ama 28 santim diye ölçme hatalarından etkilenmemek için diğer parçayı örerken şu kenardaki bakın ilmekleri sayabilirsiniz. Şu an baştan sona kadar kaç sıra ördüğümüzü bakın şu kenar ilmeklerini. Bu ipte biraz zor oluyor görmek ama biraz özenle görmek mümkün. Bakın burada kenar ilmekleri var. Şöyle şişimle takip edeyim, göstereyim size. Bu şekilde şişle yakaladığınızda görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bunları sayın, kaç tane not alın. Diğer parçada da aynı sırada örmek sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Benim için 37 sıra oldu. Evet, şimdi o bahsettiğim 2 ilmeği keserek başlayalım. Bu defa örmeden kesme tekniğini göstereceğim. Şöyle yapıyorum, bakın ilk 2 ilmeğe şişimi geçiriyorum. Bu 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. Sonra bu oluşan ilmeği tekrar şişe alıyorum. Sırada gelen 2 ilmeği yine örerek alıyorum. 2 tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi aynı kesme işlemini diğer tarafta da yapacağız. Onun için devam ediyorum sıranın sonuna dek örmeye. Evet, 2 ilmek keseceğim için son 2 ilmeğe kadar geldim bakın ön yüzde. Şimdi burada aynı sırada kesme yapmak için bir yöntem göstereceğim size. Normalde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir sonraki sıranın başında kesiyoruz. Bu defa bu tekniği göstermiş olayım. Aynı sırada kesim yapabiliyoruz bu teknikle. Bakın 2 tane ilmek kalmışken son ilmeği bir önceki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bir tane ilmek kestim. Sonra bu ördüğüm ilmeği de şöyle ipi öne alıp tekrar sol şişe alıyorum ve bir tane daha kesiyorum. Bakın o ilmekte bunu da kesiyorum. 2 tane ilmek kesmiş oldum ve tekrar ilmeği şişe taktım. Aynı sırada bakın 2 tane ilmek kestik. Şimdi arka sıraya dönüyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıp normal şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi her iki taraftan 2 tane ilmek eksiltmiş oldum. Bundan sonra bakın şemamıza göre örmeye devam edeceğiz. Nereye kadar? Ensede minik bir oyuntu yapacağım ben. Arka parçayı örüyorum şu an. Minik bir oyuntu yapacağım. O hizaya gelene kadar kalan ilmeklerde 74 başlamıştık. 2'şer tane kestik. 70 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu ilmeklerle örmeye devam edelim. Evet, kol altından itibaren 19 santimetre daha ördüm. Benim için bu uzunluk yeterli. Yine siz kendi durumunuza göre belirleyebilirsiniz. Şimdi bu noktada arkanın ensesinde minik bir oyuntu yapacağım. Şöyle çizim üzerine göstereyim. Dediğim gibi kol ayrımından sonra 19 santimetre daha ördüm ve şu an ense kesimi noktasındayım. Şimdi başlangıçta 74 ilmeğimiz vardı. Kol altları için 2'şer ilmek kestik. 70 tane ilmeğimiz var şu an. Bu 70 ilmeği yaklaşık 3'e bölüyorum. 22-23 gibi bir değer çıkıyor. Omuzları ben 22 alıyorum. Her iki omuzu 44 ilmek yapıyor. Geriye de 26 tane ilmek kalıyor. Bu 26 tane ilmeğin bakın şöyle birer tane bir iki tane toplamda her iki taraftan kesme yapacağım. Yani iki tane buradan, iki tane de buradan. Toplam 4 tane ilmek keseceğim. 26 ilmekten geriye bu ön tarafta da yine 22 tane ilmek kalmış olacak. Onu da yapalım.
Böyle minik bir ense oyuntusu yapacağım şimdi. Bunun için ilmeklerimizi işaretleyelim önce. Evet, ilmekleri işaretledim. Nasıl işaretlediğimizi şöyle göstereyim. Bakın, omuzda 22 tane ilmeğimiz olacak nihai durumda. 2 tane de keseceğimiz ilmek olacak burada. Sonra ense kısmında 22. Şöyle yaptım ben. Bakın, bu 22 tane ilmeğe o keseceğim 2 tane ilmeği de dahil ettim. Toplam 24 tane ilmek saydım kenardan. Bu ayracı yerleştirdim. Buradan da yine diğer taraftan da 22 artı 2 tane keseceğim ilmek, toplam 24 ilmeği saydım. Ayracı yerleştirdim. Ortada da ense kısmında ilk etapta keseceğim 22 tane ilmek kalmış oldu. Şimdi onları keserek başlayacağız. Kenardan örmeye başlıyorum. Bu 22 ilmeğin başına kadar, bir önceki ilmeğe kadar geliyorum. Evet, bakın, bir önceki ilmekteyim. Orada bir tane ilmek oluşturacağım. Bir sonraki ilmeği kesebilmek için. Bakın, onu şöyle yapıyorum. Aynı ilmeğe, bu son ilmeği normal önce örüyorum önden. Bir de arkadan batıyorum. Bakın, şuradan bir ilmek daha çıkartıyorum. 2 ilmek oldu. Fazlalık bir ilmeğimiz var. Şimdi onu kullanacağız. Bakın, bu ayrıca artık gerek duymuyoruz. Çıkardım. Bu keseceğim ilk ilmek. Onu örüyorum. Bu arada oluşturduğum fazla ilmeği kullanarak onu kesiyorum. Bir tane kesme yaptım. Toplam 22 tane olacak ense için. Devam ediyorum. Örüyorum. Bir öncekiyle kesiyorum. 2. Bir tane daha yapalım. Ördüm. Bir öncekiyle kestim. 3 tane oldu. Bu şekilde 22 tane ilmek kesiyoruz. Evet, bakın, sona geldim. Ayraçtan önce bir ilmek kaldı. Bunu da kesmem gerekiyor. Bu ayracı çıkarıp onu da kestiğimde, şimdi bakın, burada toplam 22 artı keseceğim 2 olmak üzere, yani 24 olmak üzere 24 tane ilmeğim var. Şimdi buradan devam ediyorum örmeye. Önce bu omuzu öreceğiz. Sonuna kadar örüyorum sırayı. Arka sıradan da geliyorum tekrar bu başa ve burada ilk bu tekli kesmeyi yapacağız. Evet, arka sıradan da sırayı tamamladım. Tekrar başa geldim. Şimdi burada ilk kesmeyi yapalım. Şöyle yapıyorum. İlk ilmeği alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmekleri keseceğim. Şöyle ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Evet, bir tane kesme yapmış oldum. Şimdi ön sırayı ve arka sırayı tamamlayıp tekrar buraya geleceğim ikinci kesme için. Evet, geldim oraya. Şimdi ikinci kesmeyi de yapalım. Yine ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmekleri önce yönlerini düzeltip birlikte örerek alıyorum ve ikinci kesmeyi de yapmış oluyorum. Zaten 2 tane kesecektik. Kesmelerimiz bitti. Şimdi ön ve arka sırayı tamamlayalım. Boğumuz bitmiş olacak. Evet, o 2 sırayı tamamladım. Böylece omuz kısmını tamamlamış olduk. Yaklaşık, bakın, bu ense hizasından itibaren bu yaptığımız işlem 2-2,5 santimetre kadar oldu. Böyle bir oyuntu yapmış olduk. Ardından ipimi kestim. Şimdi ben ilmeklerimi ilmek tutucuya alacağım. Çünkü omuzları örerek birleştireceğim bu ilmekleri. Eğer dikerek birleştirmek isterseniz siz bu sırada ilmekleri kapatarak bitirin bu parçayı. Sonra ön parçayı da bitirip kapattığınızda iki tarafı iğne ile dikerek birleştirebilirsiniz. Ben şimdilik bu ilmekleri bir ilmek tutucuya alacağım. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bir iğne ile ipe de geçirebilirsiniz bir ip parçasını. Evet, şimdi diğer omuza geçelim. Evet, diğer omuz için ipimizi ortadan bağlayacağız. Bu kestiğimiz ilmeklerin tarafından. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Ardından ipimi bağlayarak başlıyorum. Ters örüyorum arka yüzde olduğum için.
ilmeklerimi örerek bu arka yüzü tamamlayacağım. Sıra başına kadar. Ön sırada da yine bu sondan 3 ilmeğe kadar örerek geleceğim. Evet, ön yüzde bakın son 3 ilmeğe kadar ördüm. Şimdi diğer tarafta da hatırlarsanız kenar ilmeğin yanındaki 2 ilmeği kesmiştik. Yine aynı şeyi yapacağız. Kenardan ikinci ve üçüncü ilmekleri bu sefer sağ kesme yapacağım. Bakın önden ikisini şöyle birlikte şişimi geçirerek alıyorum ve kesiyorum ilk ilmeği. Son ilmek yine kenar ilmeğimiz, onu ters örüyorum ve sırayı bitirdim. Şimdi arka sırayı örüp yine ön sırada son 3 ilmeğe kadar geleceğim. Evet, yine son 3 ilmekteyim. İkinci ve üçüncü ilmekleri birlikte örerek kesiyorum. İkinci kesmeyi de yapmış oldum. Bu taraftaki kesmeler de bitti. Şimdi arka sırayı tamamlayarak bu omuzu da bitirelim. Evet, bu omuzu da bitirmiş olduk. İpimi kestim. İlmekleri ikinci bir ilmek tutucuya aldım. Bakın son şekli omzun bu şekilde oldu. Şu dediğim gibi ilk kesmeye başladığımız noktadan itibaren 2 santim bir mesafe oldu burada. Onu da burada işaretleyelim. Böylece arka parçamızı tamamlamış olduk. Bundan sonra ön parçaya başlayacağız. Ön parçada da yapacaklarımız aslında çok benzer. Bakın 74 ilmekle yine lastik başlayacağız. 9 santimetre lastik öreceğiz. Ardından kol kesimine kadar 19 santimetre örerek aynen buraya kadar geleceğiz. Bundan sonra değişecek olan şey ön yakanın başlangıç noktası. Yani bakın şöyle işaretlersem şurayı. Arka için burada 19 santimetre örmüştük. Şöyle göstereyim. Kol kesiminden ense oyuntusuna dek 19 santimetre örmüştük. Önde daha az olacak bu mesafe. Oraya geldiğimizde kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Ama önemli olan şuraya kadar örelim. Bu kısmı da örelim. Ben bu değeri paylaşacağım sizinle dediğim gibi. Sonra birlikte ön parçanın da yaka oyuntusunu yapacağız. Evet, ön parçadayız. Şu ana dek neler yaptığımı kısaca özetleyeyim. 74 ilmekli lastikten başladım. 9 santim lastik, ardından 19 santimetre düz örerek kol kesimine de geldim. Kol kesiminde her iki taraftan ikişer ilmek eksilttim. 70 ilmek kaldı. Ardından da yaka kesimine dek 15 santimetre ördüm. Arkada hatırlarsanız bu noktada 19 santimetre örmüştük. Şimdi ön yakanın daha aşağıda durması için bu kısmın 4 santimetre daha aşağıdan başlatacağım. Toplamda 15 santimetre ördüm. Ayrımları da bakın şöyle yaptım. Omuzlarımız 22 ilmekti. Yine 22 ilmek olarak kaldı omuzlarımız. Bu durumda kesmeleri, ön yaka kesmelerini 4'er ilmeğe çıkarttım. 2 ilmek yerine. Geriye de bakın yaka için 18 ilmek kalmış oldu. Bu ilmekleri de işaretledim. Yani kenardan omuz için 22 ilmek artı 4 tane keseceğim ilmek 26 ilmek yapıyor. Her iki taraftan 26 ilmeği sayarak ayraç yerleştirdim. Ortada da 18 tane yaka için keseceğim ilmekler kalmış oldu. Bakın şu an bu durumda örgüm. Ve bu sırada yaka kesimine başlayacağım. Şimdi bu ortadaki 18 tane ilmeği keserek başlayacağız. Arkada da böyle yapmıştık hatırlarsanız. Ayraçtan önceki son ilmekteyim. Onu şöyle bakın hem önden hem arkadan örerek çift ilmek üretecek şekilde geçiyorum ve kesmeye başlıyorum. Bu ilmekte şimdi kesme yapacağım. İlk ilmeği ördüm. Bu oluşturduğum ilmeği üzerinden geçirdim. Bir tane kestim. 18 kere kesme yapacağız bu şekilde. Evet, ayrıca dek geldim. Bu kalan bir ilmeği de kesmem gerekiyor ki kenarda omuz için 22 ilmeğim kalsın. Şimdi bu tarafı örelim. Ön ve arka sıradan bir sonraki sıranın bu taraftaki başında bu tekli kesmelere başlayacağız. Evet, şimdi tekli kesmeleri yapacağız. Yine aynı arkayla aynı şekilde yapacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeklerimin yönünü düzelterek kesiyorum. Bir kere kesme yaptım. Şimdi ön sırayı ve arka sırayı örüp geleceğim ve ikinci kesmeyi yapacağım. Bu şekilde toplam 4 kere kesme yapacağım.
Arkada da yapmıştık bunları. O nedenle tekrar göstermeyeceğim. Bu 4 kesmeyi tamamlayalım. Evet, 4 kere tekli kesmeleri yaptım. Ardından bu oluşan boyu arka parçayla ölçtüm. Bu kol kesiminden itibaren olan kısmı. Onunla aynı olması için, hatta bir tık daha fazla, yani 2 sıra daha fazla yapacak şekilde biraz daha ördüm. Toplamda 4 sıra daha ördüm. 2 ön sıra, 2 arka sıra. Yani kesmeler bitti. 4 sıra daha ördüm. Bu durumda arkayla ölçtüğümde bu kol kesiminden itibaren olan bu uzunluk, ön parçamız 2 sıra daha fazla olmuş oldu. Bunu da özellikle yaptım. Omuz dikişinin bir tık arkaya doğru kayık durmasını istiyorum. Tam uçta değil de, o nedenle ön parçayı 2 sıra daha fazla örmüş oldum. Şimdi siz de kendi örgünüzü ölçerek bu mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Burada kaç sıra daha örmeniz gerektiğini kesmelerden sonra. Şimdi artık burada iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Hatırlarsanız arka parçada da ilmekleri tutucuya almıştık, kesmemiştik. Şimdi onları örerek birleştireceğiz. Ben o ilmekleri şöyle bir şişe aldım, yedek şişe. Bakın şöyle önce nasıl durması gerektiğine bir bakalım. Şöyle birleştirdiğimizde bakın, koldan itibaren şöyle bitmiş hali bu şekilde olacak. Şimdi örerek birleştirme tekniğiyle birleştireceğiz omuz kısmını. Bu işlemi örgünün iç yüzünden yapacağız. Yani şu an dış yüzleri dışarıda. Şöyle çeviriyorum. Her iki örgünün de bakın, ters yüzleri dışarıya gelmiş oldu. Bu şekilde tutuyorum ve buradan birleştirmeye başlayacağım. Şimdi her iki tarafta da 22 tane ilmeğimiz var. Bunları şimdi birleştireceğiz. Diğer şiş ucumu şöyle alayım buradan. Öncelikle bu tekniği şişle göstereceğim. Aynı tekniği tığla da yapabiliriz. Bu arada ona geçmeden isterseniz şu derinliği de paylaşayım. Bu ön yakanın derinliği ne kadar olduğu. Bakın şöyle yaklaşık 5,5 santimetre kadar oldu. Bu da ön yakanın için derinlik olarak yeterli bir uzunluk bence. Şimdi bakın şöyle iki şişi karşılıklı tutuyorum. İpim zaten burada takılı, kesmemiştim. Ön şişten bir tane, arka şişten bir tane ilmek alıyorum. İkisini de örüyorum ve ilmekleri şişlerden düşürüyorum. Birer tane daha öreceğim. Ön şişten ve arka şişten birer ilmek. Bunları ördüm ve ilk oluşan ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek kestim. Bir kez daha göstereyim. Bakın 3. ilmeklerdeyiz. Ön şişten ve arka şişten aldım ilmekleri, ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir kez daha gösteriyorum. Her iki şişten birer ilmeği ördüm ve ilk ilmekle ikinci ilmeği kestim. Şimdi bu işlemi dediğim gibi tığla da yapabiliriz. Onu da nasıl yapıyorum? Şöyle tığ alıyorum elime. Biraz daha pratik oluyor tığ. Şimdi bakın bu oluşmuş ilmek tığımda her iki şişten birer tane ilmeği alıyorum. Şişlerden düşürüyorum. Bu 3 ilmeği bir seferde şöyle çekiyorum. Daha pratik ama tercih sizin. Bir daha yapalım. Bakın her iki şişten birer ilmeği aldım. Hepsini birlikte çekerek kestim. Elimizi gevşek tutalım. Gergin olmasın bu dikiş. Bir kez daha gösteriyorum. Her iki şişten birer ilmeği aldım. Hepsini birlikte çektim. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Evet, bütün ilmekleri kapattım. Son oluşan ilmeği şöyle bir zincir yapıp sıkılıyorum. Ardından ipi kesiyorum. Bakalım. Şöyle birleştirmiş olduk omuzu. Gayet temiz, düzgün bir dikişle. Şimdi diğer tarafa geçelim. İpimizi yine arka taraftan bağlayacağız. Ön parçanın diğer omuzunu örelim.
Dediğim gibi arka taraftayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi ikinci ilmekten itibaren ipimi bağlayacağım. Arka yüzdeyim, ters örüyorum o nedenle. Şimdi bu arka yüzü öreceğim. Ön yüzde de son 3 ilmeğe kadar geleceğim yine örerek. Evet, ön yüzdeyim. Son 3 ilmekteyim. Burada da yine kenardan ikinci ve üçüncü ilmeklerde kesmeye başlayacağım. 4 kere tekli kesme yapacağım. Buradaki kesme yönüm bu şekilde sağa doğru olacak. İkisini birlikte önden batarak alıyorum ve son ilmeği de örerek ön yüzü tamamlıyorum. Şimdi arka yüzü öreceğim. Bir sonraki ön yüzde son 3 ilmekte ikinci kesmeyi yapacağım. Bu şekilde toplam 4 kere kesme yapacağım. Yine 22 ilmek kalacak bu omuzda da. Ardından yine diğer omuzda gösterdiğim gibi arka parçanın bu ayırdığımız ilmekleriyle birlikte yine örerek birleştireceğim ve bu omuzu da tamamlamış olacağım. Evet, bu omuzda da aynı işlemleri tekrarladım. Kesmeler bittikten sonra 4 sıra kesmeden ördüm. Ardından arka ile birlikte omuz çizgisini birleştirdim. Şimdi ben yakayı misinalı şişle dikişsiz bir şekilde öreceğim. Yuvarlak olarak bakın. O nedenle her iki omuzu da birleştirdim. Ama siz böyle tercih etmezseniz, yani misinalı şiş kullanmadan örecekseniz eğer yakayı, bu omuzu birleştirmeyin. Önce yaka için ilmekleri çıkartıp örün. Ondan sonra tamamladıktan sonra yaka ile birlikte bu omuzu birleştirin. Evet, şimdi gövdesi bitti kazağın. Bundan sonra artık kollara geçebiliriz. Bir sonraki adımda kolları anlatıyor olacağım. Evet, kazağın koluna başlayalım. Bakın ben bir tanesini ördüm. Şöyle göstereyim. Diğer kolda neler yaptığımı size şimdi anlatacağım. Öncelikle kol boyunu belirlememiz gerekiyor. Bunun için kazağımız düşük kol bir kazak. Bu gövdenin kola doğru ne kadar düştüğü kol boyumuzu etkileyecek. O nedenle ben şöyle kenarlardan bir miktar birleştirerek, bakın her iki taraftan da öreceğim kişinin üzerinde prova ettim ve bu kolun düşme kısmından sonra ne kadar olması gerektiğini buldum. Benim için bu uzunluk yaklaşık 42-43 santimetre oldu. Şimdi en kolay yoldan yapabilmek için ben şu kol boşluğundan ilmek alarak başladım kolu yapmaya. Toplamda 56 tane ilmek aldım. Birazdan göstereceğim nasıl aldığımı. Şimdi kol boyunu da tespit ettikten sonra bu yaptığım eksiltmeler yaptım bilek lastiğine doğru. Bu eksiltmelerin kaç tane olması gerektiğini ve aralıklarının ne olması gerektiğini belirledim. Bunu şöyle yaptım. Şimdi kol boyunu tespit ettik. 42 ya da 43 santimetreydi. Buradaki ilmek sayım belli. 56 ilmek. Bilek kısmında kaç ilmek olmasını istediğime karar verdim öncelikle. Bunun için bakın şöyle etek lastiğinden faydalanabilirsiniz. Şöyle tutup etek lastiğini bileğinize ölçüp ya da ördüğünüz kişinin ne kadar olması gerektiğini bu bilek kısmının belirleyin. Şöyle mesela şöyle tuttuğumuzda şöyle bir bilek olacaksa eğer buradaki ilmekleri sayarak kaç ilmek olduğunu tespit edin. Burada başlangıç ilmek sayınız belli. Bilekte ulaşmak istediğiniz ilmek sayısı belli. Aradaki farkı kol boyunca kesmeniz sonucu çıkıyor bu noktadan. Şimdi benim için bu bilek ilmek sayısı 36 idi. 56 ilmekle başladım. 36 ilmeğe düşmek için toplamda 20 tane ilmek eksiltmem gerekiyor. Bu da 10 kere kesme yapmam anlamına geliyor. Ben kol boyunca eşit aralıklarla 10 defa kesme yaptım. Şimdi dediğim gibi kol boyu 42-43 santimetreydi. Bunun bir 8-9 santimetresi lastik. Bunu çıktığımda kalan uzunluğu 10'a böldüğümde yaklaşık 3 santimetre gibi aralıklarla kesme yapmam gerektiğini buldum. Dolayısıyla ilmek alıp örmeye başlayıp sonra da eşit aralıklarla, yani 3 santimetre aralıklarla 10 defa kesme yaptım. Ardından bileğe geldiğimde 36 ilmeğe düşmüştüm. Lastiğini de örerek kol kısmını tamamladım. Şimdi gelin diğer kolda bunları uygulamalı olarak görelim. Evet, kolu örmeye ilmek alarak başlayacağız. Şimdi hatırlarsanız kol kesimi için her iki taraftan ikişer ilmek kesmiştik. Oraya hemen iç kısmına şöyle bir tığ yardımıyla ipimi bağlayacağım.
ilmek alma kısmında elinizde bir tığ olursa işiniz kolay olacaktır. Şimdi bakın, hemen o 2 tane kestiğim ilmeklerin ilkinden şöyle en köşe noktadan tığ geçirip bir tane ilmek alıyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmekten bir tane daha alıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Sonra devam edeceğim ilmekler almaya. Şöyle şurada bir boşluk var. Bakın, o boşluğu daha fazla büyütmemek adına buradan değil de şöyle alırsam büyük bir boşluk olacak. Şöyle bakın, bir sonraki ilmekle arada şurada bir boşluğum, bir düğüm noktası var. Oradan alacağım ki o boşluk daha da büyümesin. Şöyle. Sonra da diğer kenar ilmeklerinden bakın böyle ilmekler almaya devam edeceğim. Tığla da yapabilirsiniz. İşiniz daha kolay olur. İsterseniz şişle de yapabilirsiniz. Şöyle aldığım ilmekleri ben şimdi şişime takarak devam edeceğim. Bakın, kenar ilmeklerinden her birine batarak ilmekler çıkartıyorum. İpimiz kalın ve tüylü bir ip, ama şöyle parmağınızla açtığınızda o kenar ilmekleri net bir şekilde görünebiliyor. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Kenar ilmeklerinden ilmekler almaya toplam 56 tane ilmek çıkardım diğer kolda. Aynı sayıda ilmek almaya özen göstererek ilmeklerimi tamamını almış olacağım. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi aldım. Toplamda 56 tane ilmek. En son bu tarafta da 2 tane ilmek kestiğim nokta vardı. Oraya kadar son 2 ilmeği o 2 ilmekten çıkaracak şekilde ayarlayarak ilmeklerimi aldım. Şimdi eğer burada dikişsiz örmek isterseniz kolu, 40 santimetrelik bir misinalı şişiniz varsa onunla dikişsiz de örebilirsiniz. Ben normal dikişli öreceğim. Elinde misinalı şişi olmayanlar da eğer izliyorlarsa onlar için de daha kolay olması açısından dikişsiz öreceğim. Şimdi ilmeklerimi aldım ve buradan örmeye başlıyorum. Düz olacak yine kolumuzda. İlk ilmekten itibaren örmeye başlıyorum. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Ters örüyorum o nedenle. Bütün ilmeklerimi ters örerek tamamlayacağım bu sırayı. Bir sonraki sıra düz olacak bütün ilmeklerimiz. Normal düz örgü gibi. Öreceğiz bir miktar. Diğer kolda bir 8 sıra ördükten sonra ilk kesmemi yapmıştım. Aynı şekilde o kısmı öreyim ben. Sonra kesmeyi göstereyim. Evet, 8 sıra kadar ördüm. Uzunluğunu söyleyeyim. Yaklaşık 4 santimetre oldu. Şimdi ilk kesmeyi yapacağım. Göstereyim hemen nasıl yaptığımı. Ön yüzdeyim. Kenardan ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmekleri bakın şöyle birlikte sağa doğru keserek, yani kenara doğru olacak şekilde kesme yönü birlikte alarak kesiyorum. Sonra diğer ilmekleri örmeye devam edeceğim. Son 3 ilmeğe geleceğim. Evet, son 3 ilmeği de ördüm. Şimdi bu taraftaki kesme yönümde yine kenara doğru olacak. Yani sola kesme. Onun için önce ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İkinci ve üçüncü ilmek kenardan. Onları birlikte örerek alıyorum. Son ilmek yine kenar ilmeğim ters. Evet, bu şekilde kesmeyi yapıyoruz. Ön yüzde yapıyoruz. Şimdi 3 santimetre öreceğim. İkinci kesmeyi yapacağım. 3 santimetre daha öreceğim. Üçüncü kesmeyi yapacağım. Bu şekilde kesmeleri yapmaya devam edeceğim. Sonrasında da kol uzunluğu bu lastik kısmına kadar eşitlenecek şekilde birkaç sırada düz öreceğim ve düz kısmı bitireceğim. Ardından lastiği örerek kolu tamamlayacağım. Şimdi ben kesmeleri yapayım öncelikle, sonra tekrar görüşelim. Evet, eksiltmeleri yaparak
kol boyunu gerekli uzunluğa kadar ördüm. Şimdi lastik noktasındayım ve burada lastiğe başlayacağım. Şu an için benim kol boyum 35 santimetre. 8 santimetrede lastik örmüştüm diğer kolda. Yine onunla beraber yaklaşık 43 santimetre olacak kol boyu. Lastiğe başlıyorum şimdi. İlk ilmeği alıp sonra 2 düzle başlıyorum. Etek lastiğinde olduğu gibi 2 düz 2 ters olacak. 2 düzden sonra 2 ters örüyorum. İlk sırada dikkat edelim sıralamaya sadece. Ondan sonra zaten her iki yönde de düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Evet, lastiğimizi de örelim. Evet, lastiği ördüm. Şimdi ilmekleri kapatıyorum. Örerek kapatacağız. İlmekleri oldukları gibi örüyoruz. Bir düz ilmek var. Düz örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tekrar düz ilmek örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sonra ters ilmek var. Ters örüyorum. İlk ilmekle kapatıyorum. Bir ters ilmeğim daha var. Onu örüyorum ve kapatıyorum. Burada elimizi bol tutmaya çalışalım. Bilek ucu gergin durmasın. Bu şekilde ilmekleri örüp keserek örgümüzü tamamlayalım. Evet, ilmekleri kapattım. Bakın bu şekilde oldu. Oldukça esnek bir kapatma. Artık ipi kesebiliriz. Biraz uzun bırakalım dikmek için. Sonra dikişini yapalım. Evet, dikişi nasıl yaptığımı da göstereyim. Öncelikle dış yüzünden dikiyorum. Kolun iki ucunu bu şekilde bir araya getirdim. Mümkün olduğunca kenardan çizgiye en yakın yerlerden geçmeye çalışıyorum ki iç tarafta kalın bir görüntü oluşmasın. Örgümüzün yoğunluğu oldukça fazla çünkü. Bakın şöyle kenardan, en kenardaki ilmekten geçiyorum bu tarafta. Aynı şekilde karşı tarafta da şöyle en kenar ilmek. Bakın böyle. Farklı tekniklerde kullanılabilir. Bir kere daha göstereyim. Bakın şöyle en kenarda. Şöyle. Evet, bu şekilde dikelim. Böyle çok da hiç gözükmeyen güzel de bir dikiş oluyor bakın. Oldukça güzel bir dikiş. Şimdi bu şekilde önce kol dikişini sonra da devam edip yan dikişini tamamlayacağım. Geriye bir tek yakamız kalmış olacak. Evet, artık yaka lastiğine başlayabiliriz. Ben daha önce de söylediğim gibi misinalı şişle ve yuvarlak olarak öreceğim. Şöyle bakın, omuz dikişi burası. Hemen oraya ipimi bağladım iç kısımdan ve buradan ilmek çıkarmaya başlayacağım. Bir tığla başlayacağım yine önce. Hemen dikiş noktasından başlayacağım ilk ilmeği almaya. Şöyle kenar ilmeklerinden ilmekler çıkartacağım. Sırayla bakın kenar ilmeklerini takip ediyorum. Artık bunları önce şişe alayım. Bundan sonra şişle de devam edebilirim sanırım. Şöyle deneyeceğim. Şimdi şu arkada alttan gelen ilmekleri takip edeceğim. Şöyle o ilmeklerin içlerine batarak ilmekler çıkartacağım. Bakın şöyle şu ilmeklerin içinden. Devam edelim bu şekilde. Ön kısımda şurada belki biraz daha fazla ilmek almamız gerekebilir bu kesmelerin olduğu noktada. Oraya kadar gelelim öncelikle. Evet, arkaya geçtim bakın ilmek alarak. Şimdi ön taraftayım. Ön tarafta bakın şu kesmelerin olduğu açılı kısımdayım. Orada biraz daha fazla ilmek almamız gerekir. Her kenar ilmekten
alıp bakın şöyle en son aldığım kenar ilmekten sonra kenar ilmekten alıyorum. Bir de aradan şöyle alacağım. Bakın bir sonraki ilmekte aradan şöyle bir düğüm noktası var. Oradan da alacağım. Sadece burada böyle yapalım. Bu kesmelerin olduğu yerde. Yerdirmesin bu kısım. Bakın aradan da alıyorum. Evet, o kısmı geçtik. Şimdi ön yaka kesiminin olduğu kısımdayım. Orada da yine birer tane almaya devam edeceğim. Diğer tarafta da aynı şeyi yapalım ve son noktaya kadar ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. İlmek sayısının 4'ün katı olması gerekir. 2 düz 2 ters lastik örüyoruz. Son noktada da sayıp ilmek sayımızı ona göre düzenleme yapacağız. Evet, devam ediyorum ilmek çıkarmaya. Sona doğru geldim. Şu ana dek 70 tane ilmeğim var. 4'ün katı olması için 72'ye tamamlayacağım. Bu kalan kısımdan 2 tane alacağım. Size bu şekilde son kısımda 4'ün katı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz ilmek sayınızı. Bir tane daha alıyorum. Şöyle şuradan. Onu tığla alırsam tam, çünkü dikiş noktası daha kolay olacak. 72. Şimdi burası turumuzun başlangıç noktası. O nedenle bir ayraç koyacağım. Şimdi benim şişim misinası uzun. Eğer 40 santim misinalı bir şişiniz varsa daha kolay olur. Ama ben şöyle bunu da göstermiş olayım. Şu misinanın fazlalığını bakın şöyle alarak örmeye başlayacağım. Evet, sıra başındayız. 2 düzle başlıyorum. Ardından 2 ters. Devam edelim örmeye. Bakın buraya geldiğimizde bu misinanın fazla olduğu kısma tekrar şöyle çevirip başka bir noktadan yine alarak fazlalığını devam edeceğim. Bu şekilde kaydıra kaydıra örebilirsiniz. Böyle devam ederek turu tamamlayalım. Başlangıç noktasına gelip ardından yeni sıraya başlayıp yine düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelecek şekilde lastik örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa kadar öreceğiz. Evet, lastiği ördüm. 7 sıra oldu. Uzunluğu da 3,5 santimetre kadar. Benim için yeterli. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz boyunu. Şimdi ilmekleri kapatacağım. Başlangıç noktasındayım. Aynen kol lastiğinde olduğu gibi. Önce örerek birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördüm. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ters ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum ters. Ve kesiyorum. Sırada düz ilmekler var. Düz örerek kesiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri keselim. İlmekleri kapattım. İpi kestim. Şimdi şu bitiş noktasını şöyle düzeltelim. Bir iğneyle. Şöyle hafif bir açıklık oluşuyor. Onu karşıya bağlayarak düzeltelim. Ardından bütün iplerimizi, bu kalan uç iplerini örgü içinde gizleyerek temizleyelim ve tamamlamış olalım çalışmamızı.
Evet, yakayla birlikte kazada tamamlamış olduk. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş oldum. Umarım sizler de bu çalışmayı beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.